Koçların Mekanı'nda Ruhun Şifası'na hoş geldiniz. Öz serimizin 9. adımındayız. Bugün sessizlik güzeldir konuşuyor olacağız. Yine yazmış olduğumuz bir tane yazımız bu. Sessizlik güzeldir. Öz serimizde 10 tane yazımız var. İlk 9'unu, ilk 8'ini hatta birlikte paylaştık. Şu anda 9.'yu paylaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte Allah'ın izniyle 10.suyla da birlikte olacağız. Bu sessizlik güzeldir. Yani genel olarak öz serisi daha önceden de bir söylemiş olabiliriz. Ferit Denen hocamızın bir tane kitabında, Maksimum Başarı kitabında yer almıştı. Onun en sonlarındaki yazılar. Hatta sessizlik güzeldir burada en son yazı olarak hocamız buraya almış. Ne kadar değerli artık siz düşünün. Bu 9. adımımız burada öz serisinde. 10. adımımız kısa ve öz. Hani öz serisi ya. En kısa ve öz olanı oydu. Yüksek ihtimalle en geniş açılı olanı da o olmuş olacak. 10. yayınımızda onu açıklıyor olacağız ne olduğunu. Bir dahaki yayını bunun için bekliyor olacağız yani. Bugün sessizlik güzeldir konuşacağız. Neslihan hocamızdan da sessizlikle ilgili çok güzel meditasyon hazırlığı talep ettik. Sağ olsun kendisi bütün yoğunlukların içinde emek emek bizim için bir hazırlık yaptı. Ve birazdan kendisine sözü vereceğiz. Öncelikle ben buradaki Sessizlik Güzeldir yazımızın böyle editlenmiş kitaba geçmiş halini artık direkt okuyacağım. Daha önce ham halleri üzerinden gidiyorduk, onları okuyorduk. Onları slide yapıp konuştuğumuz yayınlarımız da oldu. Bugün de böyle bir format yapalım dedik. Hem Neslihan hocamız daha önceki yayınlarımızda bize çok katkı oldu. Allah razı olsun, sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hem Koçların Mekanı'nda hem de İbrahim Sümerli Ruhun Şifası tarafında çok güzel yayınları birlikte hazırladık. Emek emek güzel güzel böyle destekler sunduk. Kendisine teşekkür ediyoruz huzurunuzda. Birazdan da yine kendisinin hazırlamış olduğu bir akışın içinde hep beraber var olacağız. Sessizlik güzeldir. Önce ben bunu şöyle bir okuyayım. Kendi kalemimden çıkan bir yazı bu. Daha sonra da değerli hocamızın kendi hazinesinden çıkan güzel bir uygulamayla buluşuyor olacağız. Sessizlik güzeldir. Zihnimiz özgür olsun. Bağların hepsi orada. Onların problemi yok. Belki tek problem saplantılı olacak kadar sıkışık bir yapıya sahip olması. Bu problemi çözmenin yolu biraz sessiz kalmak. Sessiz derken etrafın sessizliğinden bahsetmiyorum. İçsel bir sessizlik. Tümüyle dingin bir zihin. Böyle bir zihin iç huzura ulaşmış bir zihindir. İç huzura ulaşmış bir zihin, evrensel işleyişin içerisinde ruhsal alemden gücünü tam alabilen ve madde aleminde dengeyi bulabilen bir zihindir. İçsel huzura ulaşmış bir zihin, kendisi için doğru soruları ve yanıtları rahatlıkla bulabilir. Hayatımızın bazı dönemlerindeki bazı sıkıntılar aslında bizi iç huzura ulaşmamız için uyarıcı etkenlerdir. Bu etkenler olağan bir yoğunluğa ulaştığında içimizden bir ses, sessizliğin güzelliğini bize hatırlatır. Sessizlik güzeldir. Hocam başlamadan önce ben buradan yine kendi yazımızdan ilhamla ufak bir şeyler söylemek istiyorum. Ardından sözü sana vereceğim. Güzel bir uygulama alalım. Burada şey diyor, bazı sıkıntılar aslında bizi iç huzura ulaşmamız için uyarıcı etkenlerdir. Şöyle bakıyorsun, hayatın içinde maddesel dünyada çok kuvvetli bir hale gelmesine rağmen insanların kendisini mental olarak, zihinsel olarak bir sıkışıklık içerisine hapsettikleri ve oradan bir türlü çıkamadıkları durumlar oluyor. Hani şey deriz ya hep, çok söylendiği için belki biraz da puf diye geçiyor olabilir ama şükür enerjisinde olmakla şikayet enerjisinde olmak arasındaki frekans aralığına o kadar çok dikkat etmemiz gerekiyor ki. Biz sıkışıklık içine kendimizi katıyor olduğumuz durumlar çoğunlukla körlük ettiğimiz durumlar oluyor. Ve bir nan kelimesi yani geldiği zaman o nankörlük oluyor. Ama hani bunu sen nankörsün, ben nankörüm, biz nankörüz gibi bir halde değil de yani mesela içindeki güzellikleri görebilmekle ilgili bakış açımızı sade bir hale getirebilmiş olsaydık nasıl getirirdik diye bir noktada bakıp eğer içimizde bir yerlerde sıkıntı veren bir şeyler varsa onun içine dalıp bu uygulamayı kendimize hediye ettiğimizde inanılmaz güzel bir yapıya ulaşacağızdır. Biraz önce yazıda da geçtiği gibi hep anlatmaya çalıştığımız gibi
Çevremizde olan, biten ne varsa, şimdi içimizdeki o alan neden önemli? Çünkü bedenimizin, zihnimizin ve auramızın ne kadar rahat olabildiği bizim etki alanımızı ne kadar kuvvetlendirebileceğimizi ortaya koyuyor. İnşa alanımızı ne kadar kuvvetlendirebileceğimizi ortaya koyuyor. Bir inşa akışında olmak demek, evden çıkmazsan bir trafik kazası yapamazsın mesela. Trafiğe çıktığında dikkat edersen sağlıklı bir şekilde ilerleyebilirsin. Şimdi burada mesela baktığımızda bir tarafta problem var, bir tarafta normal bir akış var. Bu normal akışa gidebilmekle ilgili bizim dikkatimizi, konsantrasyonumuzu, odağımızı kaliteli hale getiriyor olmamız, şoförlüğümüzü kuvvetlendiriyor olmamız bu hayatın her alanında var. Ve bazı alanlarda bazı şeyleri yaparken bazı bilinç akışlarımız yeterince kuvvetli olmayabilir. Bize düşen şey onu daha kuvvetli hale getirebilecek olan, kendi içimizde kendi benliğimizi, kendi potansiyelimizi açığa çıkarabilecek yapıyı inşa edebilmek adına içimizdeki sessizliğe, içimizdeki huzura, o sistemin içinde varoluşumuza kendimizi o alana ulaştırmayla ilgili bir yapıya gitmemiz lazım. Oraya ulaşmamız, hatta orada yolda olduğumuzu, yolculukta olduğumuzu hissediyor olmamız gerekiyor. Bu bağlamda şimdi ben merak ediyorum nasıl bir uygulama yapacaksın? Seni de tanıyorlardır değerli dostlarımız bir önceki birçok uygulamamızdan. O zaman sözü izninle sana bırakıyorum değerli hocam. Hem uygulamamızla ilgili bilinçlendirici bir şeyler söylersin, uygulamayı yaptırırsın, sonra da yayınımızı tamamlamış oluruz. Söz sende. Çok teşekkür ediyorum hocam. Uygulamamız çok güzel olacak inşallah. Uygulayan her bir kişiye şimdiden şifası bol Ben de olsun şöyle diyorum. ayaklarımı yere koyayım değil mi? Şöyle düzgün bir oturayım. Evet, ben de yönergeler veriyor olacağım inşallah. Tamam. Şimdi sessizlik, yokluk, boşluk bunlar üzerinde konuşması, yorum yapması gerçekten zor kavramlar baktığımızda. Doğaları gereği boşluktan ibarettir. Bunları üzerine tefekkür etmek, derin düşüncelere dalmak, belki varlığın özündeki boşlukla bağ kurmak, buradan beslenmek mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamamız, bugünkü yapacağımız uygulama da tam olarak bunu içeriyor değerli hocam. Meditasyon boyunca sen hitabını kullanacağım. Zihnimizin telkinleri açık olması için bu önemli. Bu nedenle sen hitabıyla meditasyonumuzu sürdürüyor olacağız. Bilinçli olarak yapılmıştır. Öyleyse hazırsak başlayabiliriz. Dilerse dostlarımız hafif bir meditasyon müziği açarak da bu uygulamayı yapabilirler. Olabildiğince uzun bir omurgayla senin rahat ettiğin şekilde yerleş. Bakışlarını serbestçe etrafında gezdirebilirsin. Boynun rahat olsun. Seni çevreleyen mekanı fark et ilk önce. Renkleri, dokuları, ışığı ve gölgeyi. Objeleri fark et. Çevrendeki eşyaları fark et. Bedeninin kapladığı alanı ve etrafındaki o boşluğu fark et. Dilersen gözlerin 45 derece yere paralel aralık kalabilir. Dilersen kapatabilirsin. Derince bir nefes al şimdi ve sakince ver. Bacaklar, kollar zemine doğru ağır. Tekrar derin bir nefes al. Yavaş yavaş ver nefesi. Gözlerin çevresini yumuşat. Fark et, çene, yüz, boğaz yumuşayabilir mi? Omuzlar dökülüyor, yumuşak, kollar serbest, omurga rahat, karnı, göğüs kafesini, gövdenin etrafını biraz daha yumuşatmaya pay var mı? Şimdi serbest akan nefesi fark et. Nefesini hiç değiştirme. Nasılsa öyle aksın, izin ver. Derinleştirme, hızlandırma, onun kendi uysal doğasına tanıklık et. Nefes alışın kendisini ve verişin kendisini. Doğal yumuşaklığı ile akıyor her nefes. Nefes verişin getirdiği rahatlamayı, yumuşamayı fark et. Sanki daha önemli hiçbir şey yokmuş gibi. Nefes verişlerine doğru tüm canınla, varlığınla ve ilginle yönel. Şimdi dikkati yavaşça o nefes alışlarına doğru davet et. Nefes alışla gelen o küçük anlık genişlemeyi fark et.
Sanki evrendeki en önemli şey gibi. Denizin sana doğru gelen bir dalgası gibi. Nefes alışlarını bir andan diğerine izlemeye devam et. Her nefesin sonunda nefes almadan evvelki boşluk anını fark et. Bırak o boşluk tüm ilgini kendine doğru cezbetsin. Özel bir ilgi o boşluk anına doğru yerleşmeye başlıyor. Yavaş yavaş o boşluk anının genişlemesine şahit ol. Her nefes alış verişinde o boşlukların niteliği, uzunluğu, zamanlaması değişiyor mu? Yavaşça farkındalığın iç alana doğru gelsin. Şimdi bedenindeki boşlukları hisset. Ağız boşluğunu, kulakların içindeki boşluğu, burun deliklerindeki boşluğu ve belki bazıları hissetmesi mümkün olmasa da varlığını bildiğin boşluklar. Midenin, ciğerlerin içindeki boşluk, dokuların arasındaki, hücrelerin içindeki boşluk. Sanki her nefesle bu boşluklar biraz daha belirginleşiyor. Her nefes verişte belki bu boşluk alanları genişliyor. Bir hücrenin %99'u boşluk. Moleküllerin içinde büyük alanlar boşluk. Bize katı görünen maddelerin dahi içi büyük oranda boşluk. Nefes bedene doluyor ve bedenden dışarı akıyor. Nefes bedenindeki boş bir alana doğru geliyor. Orayı dolduruyor ve sonra tekrar dışarı akıyor. Her nefes verişinle gövdenin içi biraz daha sakinliyor, rahatlıyor. Bu sakinliğin içinden çok hafif de olsa kulaklarına erişen sesleri fark et. Bazı uzaktan ya da yakından sesler. Benim sesim, belki müziğin sesi, etraftan gelen kıpırtı sesleri, bazı ritmik sesler, bazı derinden sesler, bazısı yalnızca bir seferlik, bazısı aralıklarla devam eden. Belki sessizliğin bir sesi var. Şehrin ya da doğanın sesi. Yorumlamadan, başka türlü olmasına dair niyetlerin peşine düşmeden tüm seslere ve nefese olduğun gibi tanık ol. Benim sesimin ortaya çıkışı ve aradaki sessizlikleri fark et. Kelimelerin arasındaki boşlukları fark et. Seslerin arasında boşluk var. Seslerin arasında sessizlik var. Bırak nefesin bu sessizlikle aksın. Bir yandan zihninin hem sessizliklerle hem nefeslerle dinginleşmesine bir davet sun. Tüm seslerin arasında boş anlar var. Tüm düşüncelerin arasında boşluklar var. Boşluk hissinin genişlemesine, tüm bedene yayılmasına tanık ol. Boşluğu hissetmek senin için ne ifade ediyor? Zihnindeki düşüncelerin arasında boşluklar var. Düşünceler ardı ardına gelirken iki düşünce arasındaki boşluğu fark et. Oradaki sessizliğin derinliğinde nefesini fark et. Sessizlik, hayatın, evrenin özü hatırla. Evrenin varoluşu sessizlik. Sessizlikte huzur var. Yenilenme, iyileşme, dönüşüm var. Her şeyin özündeki sessizliğin tanığı ol. Derin sessizlikte keyifle dinlenmeye izin ver.
Tüm canlıların arasında, maddenin içinde, gezegenlerin ortasında boşluklar var. Uzayın sonsuzluğunda büyük bir boşluk var. Issızlık, sessizlik var. Aldığın her nefeste, verdiğin her nefeste, hayatın içindeki bu sonsuz boşluğu, sessizliği, evrenin özündeki bu sırrı fark edebilirsin. Sessizliğin içinde huzur, yokluğun içinde oluşum var. Boşluğun içinde yenilenme ve dönüşüm var. Hayatın akışında tüm o dop dolu günlerin, hallerin içinde seslerin, imgelerin ötesinde aslında her şeyin derin doğasında boşluk ve sessizlik var. Burası yaşamın özündeki huzurla doğrudan bağ kurabildiğimiz bir yer. Bırak varlığın dinlensin o sessizlikte. O boşluğun içine yayılmasına izin ver. Bedenin içinde belli belirsiz bir hareket yaratıyor. Bu iç alandan şimdi yavaşça dikkatin dış alana yayılsın. Ve şimdi bedenin sınırlarını fark et. Cildini hisset. Tenin dışarıdaki boşlukla, havayla temas ediyor, fark et. Seninle temas eden yüzeyleri fark et. Yaslanışını, yükü, giysileri, ve şimdi yavaşça gözler açılsın, beden hareket etsin. Şimdi nasılsın? Oh, ben harikayım. Ne kadar güzel oldu. Zihnim böyle bir sadeleşti. Çok sevindim. Olsun. Şükürler olsun. Eline, emeğine, yüreğine sağlık hocam. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı Umarım sunduğun değerli, için. ben çok teşekkür ediyorum. Değerli ailemiz uygulamışlardır umuyorum. Çok güzel, inanılmaz. Ya hayatımızı o kadar anlamsız şeylerle sıkıştırıyoruz ki bazen. Kasan, sıkan ne varsa onları böyle bir gevşettiğimizde görü açılmaya başlıyor. Görü açıldıkça o zaman o yargısız alan, o sonsuzluk alanıyla bütünleşen idrakimizin kuvvetlendiği alan. Hani alan olmak diyoruz ya. Evet Alan hocam. yani o alan olabilmek, o mucizevi akış olabilmek bu tür uygulamalarla çok mümkün görünüyor. Bir araç olarak, bir bütünleşme olarak. Ya o kadar rahatladım ki anlatamam. Çok teşekkür ediyorum. Ailemize, değerli dostlarımıza söylemek istediğim başka bir şey varsa alabiliriz. Yayınımızı tamamlayabiliriz. Herkes uygulamanın üzerine artık şöyle gerçekten vizyonuyla ilgili, hayatın akışını kuvvetlendirmekle ilgili ne düşünmek istiyorlarsa onları düşünebilirler. İstirahate çekilebilirler ya da aktif olarak iyileştirmek istedikleri alanla ilgili yayınlarımızdan bir tanesini seçip hemen uygulamaya alabilirler. Zihin şu anda aktif çalışacak. Ne kadar sakinleştirirsen o kadar aktif çalışır. Şey gibi hani kas çalışırız, 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 sonra besleriz, dinlendiririz. Bir daha gittiğimizde daha iyi çalışır. İşte o dinlenmiş ve tekrar çalışacak olduğu alan. Yani buradan hareketle şunu da söyleyebilirim. Bu uygulamayı zaman zaman tekrar yapıyor olmaları. Mümkünse işte 3 gün, bir hafta, 21 gün ne kadar yapmak isterlerse yapabilirler. Sadece uygulamalarını yapabilirler. Bu sohbetlerimiz dışında kalan kısmı. Yapmalarını öneririz dostlarımıza. Onların dışında senin söyleyeceğin bir şey yoksa bugünlük bu kadar olsun. Teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel ifade ettiniz. Sessiz Tamam, kalmayı tercih ediyorum şu anda ve bunu harika. gerçekten ara ara uygulamak ben kendimde de çok faydasını görüyorum. Çünkü gün içerisinde gerçekten çok dolu zihinlerimiz ve kendimize alan açmak, kendi benliğimizle buluşmak, bedenimizi fark etmek, o sessizliği ve boşluğu hissetmek bizi yeniliyor hocam. Çok değerli. Harikasın. Bir tane soru verelim sadece. Yani bunun üstüne vizyonu düşünelim diye söylediğim için sessizliğe yine tefekkür alanı bırakmakla ilgili.
Yapılandırmayı seçiyor olduğum vizyonuma bir adım daha atmış olsaydım, yaşamımda şu an neyi yapmayı seçerdim? Böyle bir soruyla bugünü tamamlamış olalım. Çok teşekkürler. Değerli dostlarımız, Koçların Mekanı'na abone olduğunuzdan emin olun. Birçok dostumuz izliyor ama abone olmamış olabiliyor. O yüzden abone olduğunuzdan emin olun rica ediyoruz. Çok değerlisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Huzurla kalın. Görüşmek üzere.